Sen neyi merak ettin de geldin ha? Neyi merak ettin acaba geldin? Hı? Hmm. Ne oldu kızım? Hı. Gideceğim mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Selam. Ben Burcu. Bugün saçlarımı boyayacağım ve bir videosunu çekmek istedim. Şu an görmüş olduğunuz saçım açıcıyla, L'Oreal'le evde kendim 3-4 gün önce açtığım hali. Üzerine herhangi bir boyama işlemi, mor şampuan, şampuan, saç kremi, serum, herhangi bir saç ürünü kullanmadım. Boyama yapmadan önce de saçımı açtıysam eğer açıcıyla üzerine herhangi bir şey olmamasına dikkat ediyorum saçımın üzerinde. Herhangi bir ürün bulunmamasına bir şey kullanmıyorum. Ki boya daha güzel, daha tonu eşit bir şekilde her yerinde tutsun diye. Ve yaklaşık 15-16 senedir de saçımı sarı kullanıyorum. Bazen kuaförde, bazen evde kendim yaparak 15-16 senedir sarı kullanıyorum. En önemli kriter benim için saçımın yıpranmaması. Aslında saçımı açarken video çekmek istedim. Evde saç açma ile ilgili detayları anlatabileceğim. Fakat saçımı parça parça açtığım için bir hafta sürdü bu süreç. Yıpratmamak adına evde tek başıma açıcıyla, L'Oreal'le açtığım için parça parça açtım. Bazı yerlerinde çünkü şuraya kadarki kısmında boya vardı saçımın. Buradan aşağısı sarıydı. En uçlarında L'Oreal'ler vardı ama dibi kendi rengiydi. O yüzden parça parça açmak zorunda kaldım. Diplerine çok sürmedim L'Oreal'i. O yüzden diplerinde hala kendi tonum, bir parmak olmasa da yarım parmak var. Bu saç rengi aslında L'Oreal'le açıldığında böyle çiğ bir sarı oluyor. Bazı yerleri de turuncu kaldı. Fakat ben yıpratmamak adına bu tona kadar açmayı yeterli buluyorum. Çünkü üzerine çok açık bir sarı boyayacağım yine. Yani aslında esas boyamasını, tonlamasını henüz yapmadım. Bu sadece açılmış hali. Saçımı boyarken aslında boyama ile ilgili detaylardan bahsedeceğim. Saçımı açmakla ilgili detaylardan ileride başka bir videoda saçımı yine açarken bahsedebilirim. Şu an açmakla ilgili detayları da vermeyeceğim. Sadece boyama yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu kadar açtığınız bir saç üzerine yapılan aslında yine sarı boyarken, tonlarken saçı yapılan hatalar, benim de yaptığım hatalardan bahsedeceğim. Çok boya denedim. Market boyaları da kullandım. Kuaför boyaları da kullandım. Oturduğum yerde kuaför boyaları ve kuaför malzemeleri satan dükkanlar var bolca. O yüzden bu konuda şanslıyım. Birçok da boya markası denedim ama son zamanlarda kuaför boyalarını tercih ediyorum. Çünkü hem saçı daha iyi tutuyor, akması daha zor oluyor. Akarken de kötü bir renk bırakmadan akmasını aslında istiyorum. O yüzden de kuaför boyaları arasında da şu an en sevdiğim marka Schwarzkopf'un Igora markası. O yüzden bugün onu denemek istiyorum. Şöyle ben göstereyim. O da Igora'nın yine 10-14 diye geçen ultra sarı sandre bej boyası. Aslında ilk başta çok açık bir platin sarı yapmak istedim. 12-11 gibi boyalara da baktım. 11-12 numara boyalara. Fakat bu kadar açtıktan sonra saçımı biraz daha tatlı, sıcak bir sarı olmasını istedim. Çok soğuk bir küllü sarı olmasını istemiyorum ama turuncuları da kapatmak istiyorum. O yüzden 10-14 hem ultra sarı hem sandra hem de bej yansımaları içeriyor. Bej daha sıcak bir ton. O yüzden bugün bununla boyayacağım. İlk başta 10-21 ile boyamak istemiştim. Yine o da Igora'nın ultra sarı küllü sandra diye geçen 10-21 boyası. Bununla önce boyamak istedim ama bu çok açık bir ton. Çok küllü ve ultra sarı. Gerçekten çok çok açık bir ton. Ben biraz daha sıcak olmasını istiyorum. O yüzden bugün 10-14 ile boyayacağım. Ve yapılan ilk hata bu kadar açık tona kadar saçınızı açtıktan sonra yine sarıya boyarken yapılan en büyük hata aslında 30 volümlük yani %9'luk oksidan kullanmak. Açık renk 10, 11, 12'ler boyayacak olsanız dahi bu kadar açtığınız bir taban rengin üzerine açıcıyla açılan bir saçın üzerine
30 volüm oksidan, yani %9'luk oksidan kullanmak yanlış. Çünkü boya bunun üzerine 30 volümle tutmayacak. O yüzden 10 volüm oksidanla kullanmak, böyle açık sarılarda açtığınız saçın üzerine yine sarı yapacağınız zaman 10 volümlük oksidan kullanmak aslında boyayı tam olarak saça işlemek oluyor. Yani 10-14 Igora ile 10 volümlük oksidanı karıştıracağım. Yine bu kadar açtığımız bir saçın üzerine aslında tekrar sarı boyarken yapılan ikinci büyük hata da içine turuncuları kapatmak adına 0.22 Igora'nın turuncu azaltıcı ürününü kullanmak. Yani bu, şöyle söyleyeyim, 0.22'yi bu kadar açtığınız bir sarının, yine çok açık bir sarıya boyayacaksınız, işte 9, 10, hatta hani 9'dan başlıyor, 9, 10, 11, 12 gibi bir tona boyayacaksanız 0.22 çok koyu bir aslında lacivert. Yani bunu biraz fazla kattığınızda yeşillenme yapabiliyor. Ve ayrıca hani boyanın da tonunu bence koyultuyor. O yüzden bunu katmak yanlış. Bunu daha çok 7, 6, 8'den de daha sonra, hatta 7, 6 gibi kumral boyayacağınız zaman birazcık katabilirsiniz küllülük adına, ama bir iki yıkamada zaten akan bir şey. O yüzden açık tonlar boyayacağınız zaman yine aynı Igora'nın 0.11, şöyle göstereyim. 0.11 bu sarı azaltıcı olarak geçiyor ama çok açık bir lila aslında. Bunu içine birazcık katabilirsiniz ama ben bugün hiçbir şey katmayacağım, hiçbir karışım yapmayacağım. Sadece açılmış saçın üzerine nasıl boyama yapılır ondan bahsedeceğim boyarken. Yine yapılan hata, üçüncü hata, ben de yaptım çünkü bütün bu hataları. Üçüncü hata da çok fazla karıştırmak, renk karıştırmak. Bazı tonlar karıştığı zaman yanlış karışımlarda çok kötü yansımalar ve çok kötü sonuçlara neden olabiliyor. Dördüncü de yine şimdi boyarken daha detaylı göstereceğim. Boyayı olduğu gibi her yerine vurmak çok, hani bu çok önemli gerçekten. Çünkü tam olarak boyanın eşit tonda olabilmesi için dibi ve ucu ya da ortası boyayı aynı şekilde emmiyor. Açıcıyla açtığınızda uçları direkt daha açık olduğu için ya da dipleri daha açık beyaza doğru çok çabuk açıldığı için dipler ve uçlar daha açık tonda olduğu için burası daha çabuk alacak boyayı, bu turuncu daha geç alacak. İşte dibi ucu nasıl vurulur boya? Dördüncü olarak da bu aşamaya, aslında dördüncü de o aşamada yapılan hatalardan bahsedeceğim boyarken. Beşinci adımda da yıkama sırasında, boyadıktan sonra yıkama sırasında yapılan aslında hatalar ve nasıl daha iyi boyayı akıtabileceğinizle ilgili beşinci adımda da yine final aşamasında size yıkamada nasıl yaptığımı detaylı olarak anlatacağım. O yüzden şimdi boyamaya geçiyoruz. Banyoda boyayacağım. O yüzden oradaki ışık biraz daha aslında farklı. Yine sonucu tekrar size net bir şekilde gün ışığında da burada da gösteririm. Igora'nın 10-14 Ultra Sarı Sandre 5 boyası ve 10 volümlük birebir oranında oksidanı karıştırıp boyama işlemine geçiyorum. Evet, şimdi üzerime boya olmasından korkmadığım bir tişörtümü giydim. Önce saçlarımızı tarıyoruz. Ben açıkçası açıcıdan sonra saçlarıma saç kremi sürmedim. Saçımda herhangi bir şey yok. Sadece açıcıyı duruladım. Ve o haliyle 3-4 gün dinlenmeye bıraktım. Şimdi tarıyorum. Şimdi bu ışık biraz farklı. Burada biraz daha aslında turuncu çıkıyor. Evet, şimdi saçlarımızı ayıracağız. Ben önce saçımın şöyle ön taraflarını iki parçaya ayırıyorum. Kulağımın üstünden. Şöyle. Aynı şekilde burayı da ayırıyorum. Şimdi saçlarımı şu şekilde ayırdım. Şöyle göstereyim. Arkada bir tutam, üstte bir tutam, önlerinde böyle yana serbest bıraktım. Çünkü bir çerçeve de boyayacağım.
Şimdi boyamaya başlayalım. Bunun için böyle bir kap kullanacağım. Ben eldiven kullanmıyorum. Açıcı yaparken eldiven kullanıyorum mutlaka ama şu an kullanmayacağım. Çünkü arkamı görmeden boyadığım için hissederek boyamam gerekiyor. Şimdi 10-14 Igora'nın 10-14 boyasını açtım. Ben bir tüpü kullanacağım çünkü uçlarına cila da yapacağım kalan boyayla. O yüzden bir tüpü komple şimdi boşaltacağım. Evet, ben içine Coaf'ın 10 volümlük oksidanını da ekledim. Tam 60 ml, yani birebir oranında. Ben hassas teraziyle ölçtüm ama eski bir kabınız varsa, oksidan kabınız, tek ölçülük, onun içine doldurup ölçü de alabilirsiniz. Önemli olan bu ikisini çok iyi karıştırmak. Çünkü saçta eşit ton olabilmesi için çok iyi karışması gerekiyor. Dördüncü hata olarak bahsettiğim boyama sırasındaki hatanın en büyüğü komple dipten uca bunu tutam sürmek. Çünkü uçların daha çabuk boyayı alacak. Dipleri, turuncu yerleri daha geç alacak. O yüzden önce diplerini süreceğiz. Sonra tarayarak geçiş yapıp orta kısmı süreceğiz. Uçlarına da cila olarak son kalan boyaya biraz ılık su ekleyip cila olarak uçlarını yıkama aşamasından 5 dakika önce ovacağız. Yani dipten uca eşit bir ton olması için aslında. Çünkü uçlarımız çok açık. Diplere göre daha açık. O yüzden bunu aslında parça parça boyayacağız. Ben karıştırayım bir. Evet, ben iyice karıştırdım şu an boyayı. Şöyle göstereyim. Tamamen homojen bir yapıya geldi. Boyamaya başlıyorum. Şöyle fırçaya biraz aldım. Önce şöyle şu tutamı, enselerimi boyuyorum. Yine ayrı ayrı bunu öne doğru geleceğim. Evet, şu yanları ayırdım. Şimdi bu yanların dibini boyayacağım. Şöyle şuradan şurayı da ve yaparken mutlaka zaman tutuyorum. Kaçta başladığımı. Çünkü uçlara son 5 dakika kala vuracağız. Şurada kalan tutamı da son. Artık yine ikiye ayıralım.
Arka taraf şu an bitti. Hızlıca ön tarafa geçiyorum. Önce bir çerçeve çizeceğim. Şöyle şuradan başlayacağım. Çünkü ben açıcıyı diplerime çok değdirmedim. O yüzden diplerimde bayağı koyu bir kısım var. Şimdi aslında diplerini tamamen boyamış oldum. Şu an için en arkadan taramaya başlayacağım saçlarımı. Şöyle ayırarak artık uçlarına da biraz boyayı tarayarak getireceğim. Şöyle biraz sıkı bir tarakla şu şekilde tarıyorum. Boyanmayan yeri, hissettiğim yerleri biraz şuralara da geliyorum. Şöyle. Yani aslında hem üstünden geçiyorum hem de biraz aşağıya artık boyayı getiriyorum. Arka taraf tamam. Şimdi ön tarafta şöyle parçaları ayırıp biraz daha orta kısmı boyuyorum. Taradıktan sonra bir kez daha fırçayla şöyle boyayı sürüyorum. Buraya da aynı şeyi yapacağım. Evet, şimdi aslında her yerine sürdüm. Şöyle arkayı biraz daha tarayacağım. Şimdi uçlarına boya sürmedim.
Uçlarına yıkama aşamasında kalan boyama, çok az bir boyam kaldı. Şöyle şu kadar görünüyor mu? Çok az bir boyam kaldı. Ona biraz ılık su ekleyeceğim. Onu karıştırıp uçlarını biraz aslında şampuan gibi köpürterek banyoda cila yapacağım. Şimdi ben bekletiyorum saçımda. Kaşlarıma da uygulayacağım birazcık kalan boyadan. Sonra yıkadıktan sonra karşınıza geliyorum. Evet, sonuçla geldim. Duruladım, saçımı kuruttum ve geldim. Öncelikle zaten başta da gösterdiğim gibi 10-14 ve 10-21 arasında, şimdi tekrar buraya koyacağım fotoğrafını, kararsız kalmıştım Igora'nın. Ama zaten sıcak bir ton istediğim için 10-14'ü kullandım. Sonuç beklediğim gibi oldu. Ben 10 volümlük oksidamla kullandım. Eğer daha koyu bir sarıya kadar açtıysanız saçınızı, daha koyu bir turuncu şeklinde saçınızı açabildiyseniz evde 30 volümlük oksidamla kullanırsanız eğer biraz daha açık bir sarı elde edebilirsiniz. Bu kadar açık olmasa da. Durulama aşamasında da aslında nelere dikkat ettiğimden çok kısa bahsedeceğim. Önce bir saçımı göstereyim. Şöyle. Ben dediğim gibi sonuçtan aslında çok memnun kaldım. Boyama aşamasında nelere dikkat ettiğimi göstermiştim. Şimdi de durulama aşamasında, yani boyayı saçımdan akıtırken nelere dikkat ettiğimden çok kısa bahsedeceğim. Öncelikle boyayı saçımda toplamda 45 dakika beklettim. Diplerine önce sürdüm. Bir 10-15 dakika bekledikten sonra orta boya tarayarak sürdüm. Orada da 15 dakika bekledikten sonra uçlarına cila olarak kalan boyayı suyla seyrelterek bir son 5-10 dakika aslında uçlarında cila olarak beklettim. Boyayı saçtan akıtırken de direkt akıtmak yerine ben önce diplerine çok yoğun sürdüğüm boyayı biraz ıslatarak şampuan gibi köpürterek saçımda bir 5-10 dakika masaj yapmayı tercih ediyorum. Durulama aşamasında dediğim gibi önce köpürterek şampuan kullanmadan o şekilde duruluyorum. Çünkü ne renk olursa olsun saçınızı boyadığınızda İlk durulamada şampuan kullandığınızda boyanın bir kısmı akıyor. O yüzden sadece boyayı akıttım saçımdan ılık bir suyla. Saç kremi kullanmadım. Ben bir saç maskesi yaptım ama eğer kutu boya aldıysanız, o boyayı yapıyorsanız içinden çıkan saç maskesini tek seferlik kullanıp saç maskesini kullanabilirsiniz. Onlar çok nem veriyor çünkü saça. Boyadan sonra, çünkü saç kuruduğu için aslında saçın kuruyan bölgelerine, uçlarına nem vermek gerekiyor. Ben elimdeki bir maskeyi kullandım. Şöyle göstereyim. Coaf markasının keratin onarıcı bakım maskesini kullandım. Siz elinizdeki herhangi saçınıza iyi gelen bir maskeyi kullanabilirsiniz. Daha sonra da nemliyken uçlarına saç serumu uyguladım. Benim elimde Motto'nun keratin setinin içinden çıkan saç serumu vardı ve ben bunu kullandım. Ama siz saçlarınıza iyi gelen herhangi bir bakım yağı veya durulanmayan krem ya da serum kullanabilirsiniz. Saçlarımı çok sıcak olmayacak şekilde fön makinesiyle iyice kuruttum. 2-3 gün bekledikten sonra da saçlarıma keratin bakımı uygulayacağım. Onun da bir videosunu çekmeyi düşünüyorum. Çünkü saçımı evde açtığım ve üzerine boya yaptığım için biraz kurudu. Yanma kopma olmadı ama kuruyan yerleri tekrar onarmak adına bir keratin bakımı yapacağım ve çok ucuz bir keratin bakım setiyle yapacağım. Daha önce 3 kere kullandığım bir keratin bakımı. Bu 4. olacak. Yarın gün ışığında aslında dışarıda da size ufak bir çekim yapıp videonun sonuna eklemeyi düşünüyorum. Çünkü bu ışıktan çok daha farklı çıkıyor gün ışığında. Tekrardan merhaba. Gün ışığında da sonucu göstermek istedim. Gün ışığında da sonuç bu şekilde. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi o ışıkta ve bu ışıkta aslında çok farklı gözüküyor renk. O yüzden gün ışığında da görmenizi istedim. Daha net olarak rengi görebilmeniz için. Ben sonucu çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.